Canlı yayın için biraz geç kaldık, kusura bakmayın değerli dostlar, ama buradayım işte. Sizlerin gelmenizi bekliyorum. Umarım kısa sürede YouTube sizlere yayının başladığı mesajını yollar ve katılabilirsiniz. Ünlüler dünyasında yaşanan en son gelişmeleri konuşacağız. Sizlerin merak ettiğiniz konulara, sorulara açıklık getireceğiz ve sizler de yorumlarla katkıda bulunacaksınız. Her zaman yaptığınız gibi yayına. Ay Yıldız merhaba, nasılsın? Caner aleykümselam, nasılsın, iyi misin? Banu Kabaş da geldi, merhaba. İyiyim, teşekkür ederim Banu. İyi yayınlar Caner. Caner hem moderatörüm hem de özel abonem arkadaşlar. Biliyorsunuz. Sıla Deveci de burada. Osman nasılsın Osman, iyi misin? Evet. Nadia, bonjour Nadia. Pozdrav Jasmine. Dilek Şenyurt da geldi. Teşekkür ederim Dilek. Meryem merhaba. Nurten Aydın merhaba. Dostlar geliyorlar. Selvin nasılsın, iyi misin? Ruksera. Evet. Dilek Şenyurt herkese merhaba dedi. Melahat da burada. İyi yayınlar diyen bütün dostlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biraz geciktim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bipa da geldi. Nimet burada. Ümran da burada. Moderatör İmran da geldi. Caner de burada. Teşekkür ederim Caner. Sıla Deveci. Nurten. Evet arkadaşlar. Başlayalım. İbrahim Çelikkol, Aslı Enver ve Nilsu Berfin Aktaş'ın birlikte oynadıkları Ayna dizisi çekimleri ilk 8 bölüm tamamlamak üzere. Ekim ayında başlamışlardı arkadaşlar çekimlere. Ve şimdi de fotoğraf çekimleri, çekimleri gerçekleştirildi. İbrahim Çelikkol çok sevdiğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. Aslı Enver oyunculuğu tartışılmaz. Nilsu Berfin Aktaş da iyi bir oyuncu ve birlikte güzel bir diziye imza atacaklar. Disney Plus için çekiliyor biliyorsunuz bu dizi. Dram ve mizah, Ayna isimli bir dizi. Dram var, mizah var, biraz gerilim var. Enteresan bir konusu var. Ayna dizisinin iki kadının hayatı beklenmedik şekilde yer değiştirir. Temelinde aile, evlilik ve şok edici gelişmeler. İki kadının hayatı, birbirlerinin hayatına geçiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Enteresan konular. Bunlar hep Hollywood'da olan şeyler değil mi? Hollywood'dan oradan esinleniyorlar. Çekimler bitti, ilk 8 bölümü. Çok az bir eksiklik kalmış, o da tamamlanıyor. Hayatlar ayna gibi yer değiştiriyor bu senaryoda, bu hikayede. O yüzden dizinin adı da Ayna. Disney Plus'ta. Banucum diyor. Banu'ya selam yolluyor Ümran Keleş. Sema merhaba, iyi akşamlar. Osman o şeyden, o gemi Ferit'in dizisini çok ağırdan alıyor diyor da nasıl olsa yeni sezona kalacak. Yani Şubat'a kalacak o dizi. Onun için. Teşekkür ederim Caner Bey, iyiyim diyor. Dilek Şenyurt da cevap veriyor. Peki dostlar, böyle güzel, ilginç konusu olan, oyuncu kastı iyi olan diziler iş yaparlar elbette. Dijitalde de olsa, ulusalda da olsa iş yaparlar. Artık benzer konulardan sıkıldı seyirci. Aynı konulardan, birbirinin kopyası konulardan sıkıldı seyirci. Birisi bir şey çekiyor, hemen onu taklit ediyorlar konu olarak. Hemen işte aşiret dizileri nasıl böyle ardı arkasına
geldi. Uzak Şehir'den sonra o e, Güneydoğu'da çekilen diziler nasıl geldi ardı ardına ve ardı ardına da kaldırılıyorlar. Çünkü iş yapmıyorlar. Birbirinin kopyası diziler asıllarını yüceltiyor. Abi söz gibi asker dizisi olacak mı diyor. Şu artık şimdi olmaz. Şimdi olmaz. Şimdi PKK ile barış süreci olduğu için askerin öyle Güneydoğu'da kahramanlık yaptığı diziler olmaz şimdi artık. Şimdi şu anda onlar e, Türk milletinin dostu artık. Dolayısıyla çok çabuk değişiyor gündem ya. Her şey çok çabuk değişiyor. Olmaz. Olmaz. Ülkeye barış geldi diyor Caner. Kuma filmleri diyor, evet. Arkasından Halef yapıldı değil mi? Halef de yapıldı. Olmaz. Ben anlamıyorum diyor Dilek. Dizileri çekiyorlar sonra saklıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Sandığa mı koyuyorlar? Çekilmiş. Yayınladılar işte. Abi tişörtü Ebru'yla mı yaptın diyor. Yo, hazır aldım. Ay Yıldız'dan geldi. Ay Yıldız'dan geldi. Günün önerisi uzay dizileri çekilsin diyor. Ne kadar iyi olur ya. Ne kadar iyi olur. Uzay dizileri çekilsin. Cihat Cantürk, Abdullah Çatlı'nın sinema filmi çekilecek mi? Özel Harekat gibi. Ya zannetmiyorum. Bu ara olmaz o. Çekilir elbette ama ya biraz da sıkıntılı tabii. Sıkıntılı. Sıkıntılı. Evet. Yayına katılan herkese teşekkürler. Beğen yapmayı ihmal etmeyin dostlar. Beğen yaparsanız memnun olurum. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kötü dizileri oylama ile belirlenmiş. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kötü dizileri. İşte bu benim masalım. Çemberin dışında. Hayat Apartmanı. Ah polis olsam. Sihirli Annem ama hangi versiyonu? Eksen versiyonu. Acun Ilıcalı'nın yaptırdığı. Kızım çok beğeniyor. Kızlarım çok beğeniyordu Sihirli Annem'i diye onun benzerini tekrar yaptırmıştı ve o hiç beğenilmedi. Hiç beğenilmedi. Yetiş Zeynep, Beni Affet, Akıncı, Selena da var bu listede. Selena, Büyümüş de Küçülmüş, Türkiye'nin gelmiş gitmiş en kötü dizileri. Hatırlıyor musunuz, bu dizilerden hatırladığınız var mı? İmran Keleş eksene kahkaha attı. Mert ne güzel oynar komik dizilerde diyor Sevcan. Doğru. Sıla Deveci seyretmiş herhalde bunlardan bazılarını. Çok var diyor. Caner de çok var diyor. Caner de seyretmiş. Selena'yı ben bile izlerdim diyor Ay Yıldız küçükken. Hepsini biliyorum dedi Osman. Selena kötü değil dedi, itiraz etti. Mizgin itiraz etti. Evet. Hakan Sabancı'nın yeni aşkını da konuşalım. Hakan Sabancı'nın yeni aşkını da konuşalım. İrem Derici'ye soruyor muhabir. Senin hayatın film olsun mu? Seni de Serenay Sarıkaya oynasın mı diye İrem Derici'ye soruyor muhabir. Beni oynayabilecek faraş ağızlı yok diyor İrem Derici. Evet, aynen böyle söylüyor. Beni oynayabilecek faraş ağızlı yok diyor sektörde. Ağzı çok büyük ya. O yüzden ben bir şekilde reankine olup gelip kendimi oynarım diyor. Yani yeniden doğar, yeniden dirilir. Reankine olup gelip kendimi oynarım diyor. Sonra da kızıyor. Benim hayatım niye film olsun ki diyor. Yani ben ne yaptım ki diyor. Ben kimim diyor. Döndürüp döndürüp 2 tane dizi çeken, 2 şarkı söyleyen benim hayatım film olursa diye başlıyor konuşmaya. Durun bakalım. Önce bir efsane olun da
Sonra hayatınız film olsun diyor. Ne kadar güzel söylüyor, ne mantıklı söylüyor İrem Derici. İrem Derici biraz deli meli ama çok da güzel şeyler söylüyor bazen, değil mi? Çok doğru söylüyor yani. İrem Derici'yi beğeniyor musunuz? Dobra değil mi İrem Derici? İrem Derici. Yani İrem Derici şarkılarını beğeniyor herkes. Huyunu suyunu da çok beğenen var. Biraz patavatsız konuşuyor. Biraz küfürlü konuşuyor ama dobra kadın ya. Dobra kadın. Sinem Ünsal Uzak Şehir dizisinden Sinem Ünsal oyuncu, sevdiğimiz kadın oyuncu. Ödül aldık. Kadir Has Üniversitesi öğrencileri bir ödül töreni düzenleyecekler yakında, çok yakında arkadaşlar. Çok yakında. Ödül kazananlardan bazı isimler sızdı. Bazı isimler. Birisi Sinem Ünsal. Evet. Ve yılın dizisi de Taşacak Bu Deniz. Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla Taşacak Bu Deniz yılın dizisi. Daha çok yeni bir dizi. 9. bölüm, yani 2 aydır ekranda ama yılın dizisi seçti öğrenciler. Bence de doğru yaptılar. Taşacak Bu Denizi yılın dizisi seçmekle ailece oturup izleyebileceğiniz seviyeli bir dizi. Oyuncular çok gerçek oynuyorlar, çok içten oynuyorlar, çok başarılı. Bir de Karadeniz insanını çok güzel anlatıyorlar. Konuşmasıyla, şivesiyle, her şeyle, müziğiyle, kültürüyle, doğasıyla, her şeyle içimizi açan bir, içimizi ısıtan bir dizi, değil mi arkadaşlar? Taşacak Bu Deniz ve e, en iyi dizi çifti Hazal Subaşı ile Ulaş Tuna Aztepe. Dijitalde ilk ve son dizisiyle dijitalde oynayan en iyi dizi çifti. Diğer ödül kazananların bilgisi gelmedi. Ödül töreni yakında yapılacak. Oradan alacağız zaten haberi geniş olarak. Sıkılmadan izlenen dizi dedi Nimet Çelik. Aynen öyle. Yani Banu Kavaş diyor ki İrem Derici içi dışı bir. Sema Onur Güven Atam'a kızıyor. Adam yine de bir diziyi patlattı, Taşacak Bu Denizi. Ümran her hafta heyecanlı olamaz ki. Üniversite ödülleri adil. Üniversite ödülleri adil çocuklar. Öğrenciler kendileri veriyorlar. Ee, evet, kendileri oy veriyorlar ve dolayısıyla dışarıdan kimsenin sızmasına, müdahale etmesine müsaade etmiyorlar. Öğrenci birlikleri, okuldaki öğrenci derneği ya da işte mezunlar derneği abileri ya da işin başında, ama öğrencilerin oylarıyla bütün üniversitelerde hakikaten adil yapılıyor bu işler. Dışarıdan parayı veren ödül almıyor ya da torpilli olan ödül almıyor ya da törene gelirse ödül veririz, gelmezse vermeyiz falan diye bir şey yok orada. Üniversite ödül törenlerini ben de destekliyorum. Diziler 40 dakika çekilse çok iyi olur. Yersiz uzun diyor Caner. Ancak işte o zaman reklam kurtarmıyor. Reklamlar çok az oluyor o zaman dizinin içinde. Gelir azalıyor. Onun için diziler uzun tutuluyor ki reklam sayısı çok olsun diye. Seher Duman merhaba dedi. Merhaba Seher. Evet arkadaşlar, Sabancı'nın yeni aşkını konuşacağız. Hakan Sabancı'nın yeni aşkı Arzu Sabancı'dan annesinden onay almış mıdır acaba? Ne diyorsunuz? Hakan Sabancı attığı adımı annesine danışmadan atmaz diye sosyal medyada yazıyorlar. İş dünyasının köklü ailelerinden, Sabancı ailesinden Hakan Sabancı, ama bugüne kadar bir üretim başarısı ya da bir ihracat başarısıyla değil, bir üretim ya da ihracat başarısıyla hiç haber olduğunu duymadık Hakan Sabancı'nın. Bir yöneticilik başarısıyla değil, hep yeni bir gönül ilişkisiyle haber oluyor. Her zaman yeni bir kadınla haber oluyor. Ne zaman yeni sevgili yapsa manşetlerde yer alıyor. Ben olsam bundan rahatsız olurum. Yani ben
Sabancı ailesinin büyükleri olsam böyle durumlardan rahatsız olurum ya. Çok köklü bir aile çünkü. Sakıp Sabancı'yı ben çok iyi tanırım. Ahbabımdı, dostumdu Sakıp Sabancı. Çok iyi tanırım. Böyle şeylere çok kızardı. Hiçbir zaman ailenin hiçbir ferdi o hayattayken böyle haberlerle gündeme gelemezdi. Gelemezdi. Yani mümkün değil. Hep çalışmak, hep çalışmak, hep çalışmak. Hep iş, hep iş, hep iş. Hakan Sabancı, ünlü DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi Naz Şahin'le sevgili. Bu yeni değil yalnız. Bu benim bildiğim 1,5-2 aydır bunların ilişkisi var. Naz Şahin bir içerik üreticisi, İzmirli bir kız. Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın sevgilisiydi. Mahmut Orhan da Hakan Sabancı'yı takipten çıktı. Çıktı, haklı adam. Eski sevgilisi de olsa. Hakan Sabancı'yla da arkadaş Mahmut Orhan. Olacak iş değil ya. Yani arkadaşının eski sevgilisiyle niye sevgili olursun? Dünyada kadın mı kalmadı? Bu arada bu gelişmeden sonra Gamze Erçel de ve Gamze Erçel'in kocası da Caner de Hakan Sabancı'yı takipten çıktılar. Daha evvel çıkmamışlar. Ve Hakan Sabancı ne yaptı biliyor musunuz? Onlar kendisini takipten çıkınca sevgilisi Naz Şahin'le birlikte Gamze Erçel'i ve kocasını engelledi. Engelledi, bildiğiniz engelledi. Sen mi beni takipten çıkıyorsun? Al sana, öyle olmaz, böyle olur diye engelledi. Evet. Bu arada Naz, Hakan Sabancı'nın sevgilisi Naz Şahin, Hacı Sabancı'nın karısı Nazlı Sabancı'nın da yakın arkadaşı. Hakan'ın abisi Hacı'nın eşinin yakın arkadaşı. Şimdi ikili artık seyahatlere başlarlar, gezmeye başlarlar, öyle değil mi? Yurt dışı tatilleri. Hakan'la Naz, Hacı ile karısı Nazlı birlikte tatillere başlarlar. Hande Erçel ne yapıyor? Hande Erçel Paris'teydi, Londra'ya geçti. Ve Hande Erçel de DJ Mahmut Orhan'ı takip ediyor. DJ Mahmut Orhan da Hande Erçel'i takip ediyor. Hani bu Naz Hakan Sabancı'nın sevgilisi Naz Hanım'ın eski aşkı DJ Mahmut Orhan, Hande Erçel'le takipleşmenin ötesinde Hande Erçel'in postlarını bir beğeniyor. Ne demek bu? Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Olabilir mi böyle bir şey? Ay, başımıza taş yağacak. Zülal Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir doğum günü haberini yaptık, anlattık orada. Mert Ramazan ne aldı diye. Ümran Keleş kahkaha attı demin konuştuğumuz konuya. Ay Yıldız oluyor işte ya dedi Alina'ya. Nasıl bu kadar çabuk oluyor bu işler diyor Sıla Deveci. Sıla Deveci ne anormal değil mi? Ne anormal ya. Şaşırıyoruz değil mi? Ama şaşırmamak lazım. Banu Kamaş Hakan Sabancı'nın çok çapkın olduğunu söylüyor. Yani enteresan şeyler oluyor hayatta. Bilal abi ne güzel söylediniz. Başımıza taş yağacak diye. Ya, hakikaten öyle ama. Hakikaten öyle. Hande Erçel hiç boş kalmıyor maşallah diyor Meral Bildik. Evet yani yani peki bu rapçilerle ilgili gelişmelere ne diyorsunuz arkadaşlar? Rapçilerle ilgili gelişmelere peş peşe hastalanıyorlar, peş peşe konserlerini iptal ediyorlar rapçiler. Neden böyle oldu sizce? O konuyu da konuşalım ha.
O konuyu da konuşalım. Ama öncelikle benim özel abonelerim burada ama özel üyelerim. Dilek Şenyurt burada Almanya'dan, Frankfurt'tan. Caner Tuzcu burada, moderatörüm aynı zamanda Caner Tuzcu ve özel abonem. Samiye Yüksel burada mı? Samiye Yüksel özel abonem. Nelly Manzano, Arjantin'den Nelly de burada mı? Arjantin'den Nelly de. Nelly de. Ve Delfina Di Masio Şili'den. Geçen gün, dün galiba Şili'yi biraz övmüştüm. Şili'ye selam söylemiştim. Ne hoş. Şili'den takip eden bir başka arkadaş yorum yazmış YouTube'da. Benim ülkemi konuştuğunuz için çok teşekkür ederim diyor. Benim ülkemden bahsettiğiniz için diyor. Ne güzel şeyler bunlar. Evet. Bu arada özel abonem olabilirsiniz dostlar. Sizler de eğer isterseniz. Bunun için yapmanız gereken şey katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek ya da ana sayfamda, YouTube sayfamda açıklama kısmını okursanız orada da bu konuyla ilgili bilgi var arkadaşlar. Dileyen dostlar süper chat, süper etiket veya süper teşekkür de alıp katkıda bulunabiliyorlar. Bunları da söyledikten sonra Caner Tuzcu her ay abone olacağım sana diyor. Özel abone olacağım, seviyorum seni diyor. Caner teşekkür ediyorum kardeşim katkın için. Bizimkiler kayıplarda diyor Sema, konuşacağız. Ümran Keleş, evet. Meral'e aynen diyor. Merhaba iyi yayınlar, insanoğlu nereye gidiyor? Kim kiminle diyor. Zühre kim kiminle diyor. Nereye gidiyor insanlık? Sevcan Ersoy. OGM Melis Sezen'le anlaşma yapıyormuş. OGM bütün iyi oyuncularla anlaşma yapmak ister. Çünkü çok büyük bir şirket ve bir sürü diziyi bir arada ekrana getirmesi gerekiyor. O çarkın dönmesi için. Zor ya, zor. İşleri zor zaten. İşte reklam piyasası da ortada, televizyonlar küçülüyor. Peki arkadaşlar, rapçiler demiştik değil mi? Rapçi Blok 3 sağlık problemlerim nedeniyle son anda gelişen sağlık problemlerimden dolayı sahne programlarımı erteliyorum diye bir paylaşım yapmıştı. Ve akşama doğru da öğleden sonra da havalimanındaydım, hastaneye gittim ve hastanede doktor bana 10 gün rapor verdi. Sağlığım gerçekten iyi değil. Eskiden devam eden bir sıkıntı vardı. O nüksetti. Vücudum artık dayanmadı diyor. Yorgunluk diyor. Hep konserler üst üste diyor. Bu çocuk 23 yaşında, bu genç rapçi Blok 3. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de 2025'in en çok dinlenen rapçisi ilan edildi Spotify tarafından. Ve 10 gün sonra iyileşmiş olarak, dinlenmiş olarak tekrar döneceğim sahnelere. Konser takvimimi açıklayacağım tekrar yenileyip dedi. Ati 242 de Blok 3'ün ardından sahne programlarını ertelediğini duyurdu. Çektiği bir videoyla. O videoyu da Almanya'dan çektiğini ima etti. Buraya dedi hastalandı dayım için geldim buraya dedi. Ama sosyal medyada çok yalan yanlış şeyler yazıyorlar dedi. Arkadaşlar dedi, ben dedi aile bireylerimin rahatsızlığı için, dayımın rahatsızlığı için dedi konserlerime ara verdim dedi. Ati 242. Enteresan bir yere geleceğim de onun için bunları tek tek okumak zorundayım. Çakal'ı çok seviyorlar gençler. Emirhan Çakal. Çakal takma ismiyle bilinen rapçi. Sosyal medya artık bana zarar veriyor açıklaması yaptı. Ben dedi ailem için elinden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Ama
sosyal medya artık bana zarar veriyor. Bu da mental yorgunluktan şikâyetçi. Yani bu 3 önemli rapçi de, bir şeylerden şikâyetçi olarak konserlerini, ara veriyorlar. Çakal açıkça bunu söylemedi ama ima ediyor o da, dinleneceğim diyor. Şimdi burada bunlar neden bu konserlere ara veriyorlar? Günün en çok konuşulan iddiası. Bu bir tesadüf mü? Bu rapçilerin peş peşe hastalanması. Hatta bu konuda rapçiler hasta etiketiyle Twitter'da, sosyal medyada binlerce paylaşım yapılıyor bugün. E, Neden? Çağdaş Evren Şenlik, gazeteci, genç bir muhabir arkadaş. Aralarında rapçilerin de bulunduğu çok sayıda ünlü uyuşturucu, yasaklı madde incelemesine takıldı diye bir haber yaptı bugün. Gözaltındaki bir sosyal medya fenomeninin telefon verileri çözümlendi. İfadesine dikkat çeken isimler yer aldı. Yeni bir operasyon gelebilir. Bu operasyonu haber alıp ortadan toz olmak için bu rapçilerin de konserlere ara verdikleri, ortadan kaybolmak için iddiaya göre bunlar yasaklı madde kullanıyor ve o yüzden de ortadan kaybolmak için bu operasyonun geleceğini duyunca hastalandılar peş peşe deniliyor ve sosyal medya bu konuyla çalkalanıyor, yıkılıyor. Üçünün birden konserlerine ara vermesi bir tesadüf olabilir mi? Ya bu yasaklı madde bir bela. Bir bela. Hakikaten büyük bir bela. Bugün bir polisimiz şehit oldu. Bu uyuşturucu madde satıcılarının hücre evine baskın yapıyor polis bu sabah ve çıkan çatışmada bir polisimizi orada vuruyorlar, şehit oldu. Yani bu uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu madde satışı aldı başını gidiyor. Her ülkede sıkıntı ama bizde de maalesef çok yaygınlaştı. İşte böyle sevilen şarkıcılar aracılığıyla da toplumu, gençleri zehirliyorlar. Önce sevilen şarkıcıları, sevilen oyuncuları etki altına alıyorlar. Bu uyuşturucu kartel sahipleri, baronlar. Önce onları alıştırıyorlar ki onların binlerce, milyonlarca fanı var. Onlar vasıtasıyla işte o gençlere ulaşabiliyorlar. Gençleri avuçlarının içine alıyorlar. Gençleri zehirliyorlar. Onların seven, onları takip eden gençleri. Dolayısıyla özellikle rap müzik sektöründe çok yaygın şekilde kullanıldığı zaten her zaman söyleniyor. Hatta bazı rapçiler çok ileriye gidip, aşırıya gidip şarkı sözlerinde de bu yasaklı maddeden bahsediyorlar bildiğiniz gibi. Bazıları met ediyor hatta yasaklı maddede, yasaklı maddeyi. O yüzden hapse atılanlar da oldu. Ama bir türlü akıllanmıyorlar dostlar. Yasaklı maddeden uzak duralım. Çocuklarımızı koruyalım, evlatlarımızı koruyalım, evlatlarımızı takip edelim. Kimlerle konuşuyorlar, kimlerle görüşüyorlar. Cep telefonlarını takip edelim. Cep telefonlarının şifrelerini bilelim, girip bakalım. Bu ayıp değil, bu günah değil, bu yasak değil. Onların iyiliği için kimlerle mesajlaşıyorlar, kimlerle ne konuşuyorlar, kimlerle buluşuyorlar evlatlarımız. Sonra kafamızı duvara vurmamak için, pişman olmamak için zamanında bunun önlemini alalım. Çünkü çok yaygın arkadaşlar. Okullarda, okul tuvaletlerinde kullanıyorlar. İlkokuldan itibaren artık ilkokul 4'te 5'te başladığı söyleniyor arkadaşlar. Ortaokullarda çok yaygın olduğu söyleniyor. Bu yasaklı madde belasından çocuklarımızı korumamız şart. Gençlerimizi korumamız şart. Dostlar bunu da söylemiş oldum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de yine bu konuda spikerler de gözaltına alınmıştı. Ekran yüzleri, televizyonların. Kimler de onlar? Hande Sağıroğlu, Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet. Bunlar da gözaltına alınmışlardı ve uyuşturucu operasyonu çerçevesinde ifadeleri alındı. Yine aynı bu influencer'ın, yine aynı fenomenin
eee, ifadesinde ortaya çıkmıştı ve onun cep telefonundaki listede bu isimlerin olduğu, nasıl rapçilerin isimleri o fenomenden alındıysa, bu isimlerin de o fenomenden alındığı iddia edildi sosyal medyada ve bu 3 spiker gözaltına alındı. Yasaklı madde kullandıkları iddiasıyla ifadeleri alındı. Sonra da serbest bırakıldılar. Peki arkadaşlar, mesajlarınıza bakıyorum. Vallahi Bilal Bey, anne babalar da eğitilmesi lazım, destek alması lazım. Mesela bakın Almanya'da insanlar cep telefonu, gençleri ortalıkta hiç göremezsiniz. Almanya'da gençler cep telefonuyla ortada göremezsiniz diyor Dilek Şenyurt. Frankfurt'tan katılan arkadaşımız. Turan diyor ki uyuşturucu imal eden ve satışı yapanları ihbar etmeye teşvik vereceğim ve bunları yapanların idam etme yasası lazım yoksa dizginleyemezsiniz diyor. Bana selam veren Selda'ya aleykümselam. Televizyonlarda kesinlikle şiddet, taciz hiçbir şey gösterilmez, yasaktır diyor. Dilek Şenyurt Almanya'da. Bizim memlekette maşallah her şey ortada gösteriliyor. Çok doğru. Caner de ortada, sınır güvenliği yok ülkede diyor. Olga, Melahat, Afram konuşulmadı. Dostlar. Evet. Eğer beğeniyorsanız yayının akışını, sohbeti beğeniyorsanız beğen yapabilirsiniz. Beğen yaparsanız da bize katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Beğen sayısı yükselirse algoritmada biraz daha yerimiz iyileşiyor. YouTube nezdinde hype etmenizi de beklerim. Hype yapmanızı da beklerim arkadaşlar. Beğen yapanlar hype ikonu açılıyor hemen yanında. Oraya da dokunabilirler arkadaşlar. Hype etmek de önemli. Puanımız yükseliyor. Caner'in gözünden bir şey kaçmıyor maşallah diyor Meral. Peki Bahar, teşekkür ederim Bahar. Teşekkür ederim Bahar. Ben de sizleri çok seviyorum. Afra Mert film yapsın diyor Ayşe. Buse selam verdi. Olga da burada. Banu Kavaş ne güzel kalp onlar ve pembe eller. Teşekkür ediyorum. Evet. İrem Derici, Demet Akalın'ı sevmiyorum. O da beni sevmiyor. Kendi kendine yıllarca bana küstü. Ama bir ikondur pop müzikte. Sahnemde şarkılarını hala söylüyorum dedi. Biliyorsunuz onlar 4 senedir küsler. 4 sene evvel Twitter'da bir şeyler paylaşmıştı. İrem Derici'nin aleyhinde bir şeyler yazılmıştı Twitter'da. Çok küfürbaz olduğu şeklinde. Ve Demet de Demet de beğenmişti onu. Demet Akalın o paylaşımı beğenmişti İrem Derici aleyhinde. O günden beri konuşmuyorlardı. Ama şimdi birbirlerine zeytin dalı uzatıyorlar. Evet. Bir de ne dedi biliyor musunuz İrem Derici? Demet Akalın'la anlaşamadığım doğru. Ancak Sefo'yla şarkısının yılın şarkısı olduğunu söyleyebilirim demişti. Demet Akalın'la anlaşamıyorum ama Sefo'yla ya dobra kadın be. İrem Derici çok dobra be. Sefo'yla şarkısı yılın şarkısı. Şimdi bu sözü, onun bu sözü edit edildi ve Demet Akalın'a yollandı. Demet Akalın onu paylaştı ve hepinizi seviyorum. İrem de dahil yazdı altına. Nanananan. Sefo'yla şarkısının yılın şarkısı olduğunu söyleyebilirim dedi. Demet Akalın'a bu gönderildi, edit edildi. O da şöyle bir paylaşım yaptı. Hepinizi seviyorum, İrem de dahil. Demet Akalın'ın hoşuna gitti. İrem Derici'nin onu methetmesi, şarkıyı methetmesi, övmesi, şarkının hakkını vermesi daha doğrusu Demet'in hoşuna gitti. Evet. Artık yani bir şekilde barışın ya. Bir yan yana gelin filan yani. Bir öpüşün yanaktan. Ne bileyim ben bir tokalaşın, bir yemek yiyin, bir şey yapın.
Yani, Demet Akalın'a bravo. Bir barış, atağına girişti. Fatih Ürek hastalandıktan sonra Fatih Yürek'le barışmıştı zaten. Söylemezsem olmaz programı olarak biz onları barıştırmıştık. Eee, Ekranda onlarla ayrı ayrı telefon bağlantısı yapıp barışmalarını sağlamıştık. Barışın filan demedik de yaptığımız sohbetlerden onlar o sonucu çıkardılar ve birbirleriyle barıştılar. Çok mutlu olduk tabii bizler de. Yani gazeteci, televizyoncu olarak böyle bir barışmaya vesile olduk. Bakın işte Fatih Ürek ne durumda? Allah sağlık versin ama belki de hiç iyileşemeyecek. Bir dargın olarak birbirlerinden ayrılmaları vardı. Bir de böyle barışmış bir şekilde, tekrar eski günlerine dönmüş bir şekilde birbirlerinden kopmaları, hayattan. Kimse kimseyle küs olarak ölmek istemez, istemiyor. İşte Demet Akalın zaten bunu e, bundan bir sene evvel söylemişti. Kim varsa barışmak istiyorum, dargın oldum demişti. Sonra Fatih Yürek'le barıştı. Fatih Yürek'le barıştıktan sonra hastaneden çıkarken o gün hastane bahçesinde gazetecilere bir kişi kaldı barışmak istediğim demişti. Bir kişi var barışmak istediğim. İşte o Berkay'dı, isim vermedi ama anlamıştım. Berkay'la da geçtiğimiz günlerde barıştı. Çok güzel, çok iyi bir şey yaptı. Şimdi İrem Derici ile de barışırsa harika olur ya. Harika olur. Selam veren dostlar, aleyküm selam. Ferzine. Ay Yıldız geçmiş olsun canım benim diyor Ay Yıldız'a. Ee, evet. Dilfanuz burada. Dilfaruz. Stoak. Arabadayım diyor. Stoak. Stoak 1671. Ay Yıldız Demet Akalın'ın dostu yoktur ya diyor. İran'dan dostumuz merhaba diyor. Caner, Fatih'e laf söyleyen çok insan var bir ülkede ama şunu söyleyeyim. Fakir çok kız çocuğu okutuyor. Evet, elden yardım ettikleri hariç çok hayırsever biri. Aynen öyle Fatih Yürek. Meral Bildik Şebnem'e selam söylüyor. Ferzin, Bilal Bey, Afra Savaş, Mert Ramazan Demir'in aşkları nasıl gidiyor? Caner aynen. Ümran Keleş, Caner aynen. Peki dostlar. Ya İrem Derici böyle işte. İrem Derici konusu böyle. Arkadaşlar Abi dizisi, Abi dizisi deyince artık gülmek geliyor ya. Yani Afram orada olmasa hiç konuşmayacağım. Afra orada olmasa hiç konuşmayacağım Abi dizisini falan. Hiç konuşmayacağım. Abi dizisinin bu hafta tekrar çekimlerinin başlayacağı haberi geldi. Abi dizisinin OGM'den haber geldi. Tekrar çekimleri başlayacak. Bundan evvel çekilenler çöp oldu. Bundan evvel çekilenler 2 ay çekim yaptılar. Yazık değil mi o kadar emeğe? Yani eski yönetmenin, eski senaristin yaptıkları hep değiştirildi. Eski yönetmenin çektikleri beğenilmedi. Her şey sil baştan. Çekimler yeniden başlıyor. Yaşasın, ekrana gelecek, seyredebileceğiz diye sevinmeyin. Sevinmeyin. Ne zaman ekrana gelebileceğini söyledim. Kaçıncı çekim bu Bilal Bey? Pes diyor Dilek Şenyurt. Afran bu projede çekilsin bence. Yani e, Afra Saraçoğlu tabii parasını peşin aldı. Başrol oyuncuları paralarını peşin alırlar. En azından 13 bölüm peşin alırlar en azından. Ve onlar için bir sıkıntı yok. Ama tabii ki böyle dizi hadi ha başlıyor, ha çekiliyor, ha olmadı, ekip değişti, şu oldu, bu oldu. Dizi yıprandıkça başrol oyuncularına da yük biniyor. Manevi olarak onlar da yıpranıyorlar. Onlar da bir türlü başlayamayan projenin başrol oyuncuları konumundalar.
O yüzden tabii ki tabii ki, sıkıntı ve şimdi Abi dizisi başlayacak. OGM yeniden start veriyor haberi bugün duyuldu sosyal medyada. Yeniden 23 yaş farkı ortaya atıldı. Yeniden başladı. Aynı bundan, Temmuz Ağustos ayındaki o tartışmalar şimdi tekrar ısıtılıyor. Afra Saraçoğlu'nun 23 yaş büyük, işte, sevgilisi Kenan İmirzalıoğlu'yla dizideki, işte, rolü nasıl olacak, olacak mı, olmayacak mı? Sosyal medyada biraz evvel gördüm. Ya bu nedir ya? Nedir ya? Yani bir an evvel çekilse de ekrana gelse de ne olursa olsun ya. Ne olursa olsun. Yani Afra'nın ismi burada yıpranıyor arkadaşlar. Tamam parasını falan aldı. Keyfi yerindedir o anlamda ama ismi yıpranıyor ya. Yani bir şey daha olursa artık alın paranızı geriye de beni azat edin, sözleşmeyi bırakın filan diyecek duruma gelebilir yani. Hakikaten gelebilir. Çünkü bir sürü teklif geliyor zaten. Benim bildiğim bir sürü teklif var evinde, bir sürü dosya var. Yapım şirketlerinden yollanan, dijitallerden yollanan bir sürü var. Yani dijitaller içinde, ulusallar içinde, reklam teklifleri, dizi teklifleri. Evet, bu arada Kenan İmirzalıoğlu bir dergi için kamera karşısına geçti. Afra Saraçoğlu'nun partneri, dizideki partneri. Fotoğraf çektirirken ne kadar mutlu. Kenan İmirzalıoğlu'nu gördünüz mü arkadaşlar fotoğraflarını? Ne kadar mutlu. İyi ki parayı geri istemiyorlar Bilal Bey diyor Allah'tan diyor Dilek Şenyurt. Yo isteseler de verir zaten rezillik çıkmaktansa. Aslında sözleşmeyle oyuncuya kalması lazım o paranın ama yani bıkarlarsa ne yapsınlar ki oyuncular da? Böyle şey mi olur? Ve bu arada Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili baş başa bir tatil yaptılar arkadaşlar. Kısa bir tatil yaptılar. Arabayla gittiler yakın bir yere, İstanbul yakınlarında bir yere gittiler ve tatil yaptılar. Birbirlerine zaman ayırdılar. Ee, Bu konuda da çok daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ama bu kadarını bileyim yeter. Birlikte güzel bir vakit geçirdiler. Bu Afra'nın işte bu çekimler öncesi biraz Afra'da enerji topladı. Mert Ramazan Demir de zaten yurt dışı bağlantılı bir sürü çalışmaları var Mert Ramazan Demir'in de. Yakında bazı sürprizleri olacağını duyuyorum Mert Ramazan Demir'in. Bu içeride yapacağı diziden başka sürprizleri olacağını da duyuyorum. Bakalım. İnşallah daha güzel haberlerle, onlarla ilgili daha güzel gelişmelerle bir araya geliriz, konuşuruz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum. Evet, güzel haber. Güzel haber, çok güzel haber. Eee, Kendinize iyi bakın lütfen. İnşallah yarın ne günlerden? Yarın Salı. Yarın Salı, yarın eee, İpek'le beraberiz. İpek'le beraberiz. Ve kendisiyle astrolojiyi de konuşacağız, magazini de konuşacağız İpek Hanım'la, İpek Canbulat'la, astrologların prensesiyle yarın 19'da, saat 19'da yayınımız dostlar. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.